Merhaba sevgili anne ve babalar. Hafta hafta gebelik video serimize hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce doğum korkusuna dair birkaç şey söylemek istiyorum. Araştırmalara göre doğum korkusu yaşayan kadınların bu korkuyu yaşama sebepleri çok çeşitli olabiliyor. Ben doğum korkusuna sebep olan psikososyal faktörlerin birinden bahsedeceğim. Eş ve çevre desteği. Bakıldığı zaman çok basit gibi görünen bir faktör ama gebelik yaşamamış birçok kadın doğumdan korkmasına sebep olabiliyor. Nasıl mı? İlgisiz eş başta olmak üzere eşlerin çeşitli hareketleri anne adayında çaresizlik hislerinin artmasına neden oluyor. Örneğin annenin hormonal değişiklikler sebebiyle ortaya çıkan duygu durum değişiklikleri eşlerin gözüne çok batabiliyor. Erkekler eşlerinin abarttığını, durumu yani gebeliği kullanarak olayı dramatize ettiğini iddia edebiliyorlar. Ama öyle değil. Kadınlar kendilerini en güçsüz ve en halsiz hissettiği dönemlerden biridir gebelik. Hormonal değişiklikler ise bu hallerin seviyesini daha da düşürebiliyor. Erkekler olarak sizler eşlerinizi durum abartmakla suçlarsanız eşinizde daha kötü sonuçlar meydana gelebilir. O yüzden bu gebelik boyunca bir erkeğin yeri kadının yanı olmalıdır. Her daim desteğe ve yardıma hazır olmalılar. Aksi takdirde zincirleme şekilde eşiniz, siz, doğacak bebeğiniz bu ruhsal problemden nasibini alacaktır. Daha bunun gibi birçok sebep doğum korkusuna sebep olabiliyor. Diğer nedenleri ve çözümleri paylaştığımız videolar katılı özel yayınlandı. İsterseniz siz de videoları izleyip doğum korkunuzu azaltmak için katılı özel ayrıcalıklar dünyasına gelebilirsiniz. Lafı uzatmadan konuya gelelim. Bu hafta 19. hafta. 19. haftaya hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Bebekte ne gibi değişiklikler var? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamileliğin 19. haftasında bebeğin boyu 16 ila 18 santim. Küçük bir kavun kadardır. Ağırlığı yaklaşık 240-250 gramdır. Hamilelikte 19. haftada bebek gelişiminde önemli bir şey olacak. Bebeğinizin cilt yüzeyinde vernix-K-oz tabakası oluşmaya başlayacak. Son 3 ay bu tabaka en kalın halini alacak. Bebek doğduğu zaman bu tabakanın birazı hala vücudunda kalacak. Bu tabaka bebeğin cildini amniyon sıvısının asitli yapısından korur. Aynı zamanda doğum sırasında bebeğin doğum kanalı boyunca ilerlemesini de kolaylaştırır. Gebeliğin 19. haftasında bebeğin göz kapakları ve üst dudağı da dahil tüm vücudu lanuga adlı verilen incecik bir tüy tabakası ile kaplanmıştır. Kas gelişimi devam ettikçe 19 haftalık bebek daha da güçlenir. Kollarını hareket ettirmeye başladığı haftalardan beri şimdi adeta daha da seri boks hareketleri yapabilir ve tekmeler atabilir. Gebelikte 19. haftada bebeğin cildinde yağ dokuları kalınlaşmaya devam ediyor. Bu yağ dokuları vücut ısısını korumasını sağlıyor. Doğumdan sonra da bebeği sıcak tutmaya yarayacak. 19 hafta gebelikte bebeğin sinir sistemi vücudunun tüm bölgeleriyle beyin arasında bağlantı kurmaya çalışmalarına devam ediyor. Bu da duyularında hızlı bir gelişmeyi destekler. Hamilelikte 19. haftada bebeğiniz artık sesleri çok iyi duyabiliyor. Sizin içinizdeki sesleri, özellikle kalp atışlarınızı, mide ve bağırsaklarınızdaki sesleri gayet iyi duyabilecektir. Dışarıdan gelen yüksek seslerde sıçrama şeklinde hareketli bir tepki verebilir. Ayrıca tat duygusu da bu haftalarda gelişmeye başlıyor. Bebeğiniz amniyon sıvısının tadını da alabilir bu şekilde. 19. gebelik haftasında bebeğinizin cinsel organları gelişmiştir. Kız bebeklerde bu hafta yaklaşık 6 milyon yumurta oluştu. Doğumda bu sayı 2-3 milyona inecektir. Kız bebeğin rahmi ve vajina oyuğu bu hafta gelişmeye devam ediyor. Erkek bebeklerde prostat gelişimi bir önceki hafta tamamlanmıştı. Testisleri henüz karın boşluğundan yumurtalık torbasına inmemiştir. Gebeliğin 19. haftasında plasenta büyümeye, bebeğe oksijen ve besin sağlamaya devam ediyor. Bu dönemde plasenta ön ve arka rahim duvarında veya rahmin üst kısmında olabilir. Plasenta bu haftalarda alt kısımda da durabilir. Böyle bir durumda doktorun 32. haftada plasenta yukarı çıktı mı diye kontrol etmesi gerekir. 19 haftalık gebelik ultrason görüntülerinde bebeğin vücudu çok daha orantılı görünür. Bacakları artık kollarından daha uzundur. Kemikleri sertleştiği için artık 19 haftalık ultrason görüntülerinde daha net görülebilir. Bebekler bu haftalarda sık sık pozisyon değiştirirler. Bazen baş aşağı durabilir veya başı yukarıda olacak şekilde durabilirler. Doğumun rahat olmasını sağlayacak olan kalıcı baş aşağı pozisyona 34. haftadan sonra geçeceklerdir. 19. hafta gebelikte bebeğiniz içinizde taklalar atmaya, gerilmeye
gerilme hareketlerine, kıvrılmaya, dönmeye devam edecektir. Siz bu hareketleri ilk hamileliğinizse hala hissetmeyebilirsiniz ve hissetmeniz için birkaç hafta daha zaman olabilir. Eğer hala yaptırmadıysanız doktorunuz sizden 16 ila 20. haftalar arası önerilen üçlü test veya dörtlü test isteyebilir. İkili testte herhangi bir risk tespit edilmemişse hamilelerde bu testler istenmeyebilir. İkili test sonuçları normal bile çıksa yine de anne adayını yaşı ve ailede potansiyel genetik bir rahatsızlığı olması gibi faktörler bu testlerin yapılmasını gerektirebilir. Bu testlerde bebeğin ana organlarına, vücut sistemlerine, baş ve omurga yapısına, beyin yapısına, plasentanın pozisyonuna, amniyon sıvısının hacmine, bebeğin kalp atışına, kan damarlarına ve cinsiyetine bakılır. Dörtlü testin üçlü testten farkı daha kapsamlı olmasıdır. Günümüzde doktorlar daha kapsamlı olduğu için dörtlü testi tercih ederler. Üçlü test veya dörtlü testte riskli durumlar tespit edilirse doktor anne adayına amniyosentez veya başka tetkikler önerebilir. Kan hacminiz giderek artar. Kalbinizden dakikada 7 litreye yakın kan pompalanır. Buna rağmen kalp atım hızınız artmaz. Tansiyonunuzun bu durumdan etkilenmeme sebebi hamileliğin başından beri kan damarlarınızın genişlemiş olmasıdır. Bu genişlemede progesteron ve diğer hamilelik hormonlarının etkisi büyüktür. Tabii vücudun bu kendi kendini koruma hali tansiyonunuzu hep normal seviyede tutmayacak. Ortalama 30. haftadan sonra tansiyonunuz biraz yükselebilir. Tabii ki normal olanı hızlı bir şekilde ve aşırı miktarda yükselmemesidir. Gebelik 19 haftada biraz sonra bahsedeceğim noktalara dikkat etmenizde yarar var. Hamileliğin 19. haftasında karnınız büyüdükçe ağırlık merkeziniz de değişebilir. Düşme ve kaymalara karşı çok dikkatli olmalısınız. Kış aylarında, karlı günlerde ve yolların buz tuttuğu havalarda dışarıda olmamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca her zaman merdivenlerden yavaş ve sakin bir şekilde inmelisiniz ve çıkmalısınız. Karnınız büyüdüğü için duruşunuz değişebilir. Kambur yürümemeye gayret etmelisiniz. Omuzlarınız dik yürümeye çalışırsanız sırt kısmınızda daha az ağrı hissedebilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonuna yakalanmamak için bol su içmelisiniz. Tuvalete girmeden önce de ellerinizi yıkamalısınız. 19. hafta gebelikte iştahınız çok açılabilir. Aşırı yemek yemeden kaçınmalısınız. Karnınızın büyümesiyle birlikte cildinizde çatlaklar oluşabilir. Çatlaklardan korunmak için cildinize her gün birkaç kez badem yağı, kakao yağı veya Hindistan cevizi yağı sürebilirsiniz. Bu yağlardan bir karışım hazırlayıp bu karışımı da cildinize uygulayabilirsiniz. Hamilelik lekelerinizin koyulaşmaması için güneşe fazla çıkmamaya özen göstermelisiniz. Krampları önlemek ve azaltmak için magnezyum ve kalsiyum içerikli gıdalardan tüketmeniz sizlere yararlı olacaktır. Şiddetli kramplarınız olursa doktorunuz bu mineralleri içeren multivitaminler size önerebilecektir. Hamileliğiniz boyunca çevrenizden duymak istemediğiniz öğütler veya batıl inanışlar içeren öneriler gelebilir. Öğütlerin bir kısmı bilimsel olmayabilir hatta. Duyduğunuz her şeye inanmayın ve kafanızın karıştığı noktaları not alıp doktorunuza sorun. Hiç tanımadığınız, hatta yolda yürürken kısa süreliğine gördüğünüz kişilerden bile hiç beklemediğiniz yorumlar gelebilir. Bunları çok ciddiye almayın. Öfkelenmek yerine eğlenceli tarafından bakmayı deneyin. Onlar konuşsun, sizin bir kulağınızdan girsin, bir kulağınızdan çıksın. 18. haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hemen şuradan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.